Ses şimdi geldi mi arkadaşlar? Hello, merhabalar. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, tekrar herkese merhaba. Yepyeni bir haftaya geçiyoruz. Çok önemli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Çünkü bugün henüz daha ayın 14'ü, 15'i pazar var. Evet, biraz zorlandık. Motivasyon olarak biraz indik, düştük. Zorlandık, uzun uzun geldi hafta bize zaman içerisinde. Tabii ki Mars'ın işte Uranüs'te olan karesi, Satürn'ün Jüpiter'le karesi, bunlar bizi zaten bir tık daha böyle zorlayacak ama bizim motivasyonumuz yüksek olacak. Bunu unutmayın. Biraz önce şey diyordum, bu hafta hayatınıza pembe rengi sokun. Yani pembe giyin, pembe aksesuarlar, kıyafetler, işte ofis malzemeleri. Çünkü renklerin hayatımıza ve duygularımıza inanılmaz etkisi var arkadaşlar. Ve pembe renk benim hayatım boyunca çok deneyimlediğim, profesyonel iş hayatımda da mutlaka en azından bir çiçek, yapay çiçek de bazen oluyordu. Mutlaka koyardım. Etkisini göreceksiniz. Bakın. Evet, pembeyi mutlaka kullanıyoruz bu hafta ve motivasyonumuzu yükseltiyoruz. Olumlu şeyleri hayatımıza çekecek. Zaten önümüz yaz ve artık bizim için de böyle içimiz de açılsın. Baharlar gelsin. Tabii ki başka renkleri de yaz renkleri olarak kullanın. Evet, pozitif bir giriş yaptık sevgili dostlar. Antalya'da hava çok sıcak. Şu an görüyorsunuzdur, ben terliyorum. Klima açık olduğu halde çünkü nem var burada. Neyse, yavaş yavaş sakinleşeceğim. Çünkü ben de heyecanlanıyorum sizinle birlikte böyle canlı yayın yaparken. Evet, Reyhan, Sibel, Nur, Muella, Canan, ondan sonra Merve, kimler var? Bir dakika. Mavi Boncuk. Evet, abone olan arkadaşlarımız var. Evet, onlarda yıldız görüyorum. Arkadaşlar, siz de lütfen bir üyelik alın, bir abone olun. Hatta benim çok küçük sembolik bir rakamdır orada, yani ücret bile sayılmaz ama burada dikkatimi çekiyorsunuz. Evet sevgili dostlarım, önemli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dünyada inanılmaz bir savaş çanları çalıyor biliyorsunuz. Ve bu savaş tabii ki bitmeyecek. Bu savaş biraz sürecek. Bu savaşın kazananı olmayacak. Ve hayatımızı tabii ki her zaman savaşta masumlar, sivil halk kaybeder. Sanırım bu savaşta da böyle olacak. Devam ettiğimizde sevgili dostlarım, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bakın, bu hafta yaklaşık 2 aydan beri süren bir enerji içindeydik. Neydi? Mars'ın Aslan Burcu'nda olan heyecanını, öfkesini, bunları yaşıyoruz. Sibel Gökçe. Ve ayın 17'sinde, yani bu hafta 16 Haziran haftasında Mars artık yeni bir seyahatine başlıyor. Hayatımıza Mars bizim nerede geliyorsa bizim mücadele alanımız o alanda devam ediyor. Dolayısıyla Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi bir anlamda daha rahat, bir anlamda bazı burçlar için söyleyelim biraz zorlayacak. İşte sağlık sınavları getirecek birçoğumuz için ve dünya için ve ülkemiz için. Bu arada kesinlikle öyle olacak. Sağlık sistemi, ilaçlar, işte bu sektörde çalışan insanlar Türkiye'nin 4. evinde olacak. Ne zamana kadar onu da söyleyeyim size. 16 Haziran'da geçiyor Mars buraya ve 7 Ağustos'a kadar da Mars Başak Burcu'nda ilerleyecek. Ama nispeten Mars Başak Burcu'nda daha teknik, daha becerikli, daha derleyen toplayan, daha az öfkeli, daha biraz mantıksal ilerletecek bizleri. Dolayısıyla da Mars Aslan'dan bir tık aslında rahat edeceğiz. Ne zaman? Ayın 17'si itibariyle, yani Salı gününden itibaren. Diğer taraftan sevgili dostlarım, şimdi artık Güneş yavaş yavaş Merkür Yengeç'te, Güneş ayın 21'inde, yani önümüzdeki hafta Yengeç Burcu'na geçecek. Dolayısıyla şimdi bu haftaki burç yorumlarımızda bu tema çalışmaya başlayacak. Peki bu hafta neler olacak? 16-22 Haziran haftası. Özellikle haftanın ilk yarısıyla ikinci yarısı Perşembe Cuma günü biraz sıkıntılı, stresli 2 gün olacak. Bunu unutmayalım. Dünya üzerinde şu anda savaş, para, ekonomi, liderler, işte asiller, krallar, kraliyetler, işte İngiltere, Amerika, işte Suriye. Ondan sonra bunlarla ilgili işte biliyorsunuz yönetim tarzındaki profildeki kişilerin özellikle
işte bütün gövde gösterilerini izleyeceğiz. Finans piyasalarını, zaten altını, zaten doları savaş her zaman fırlatır. Onu söylemek için asıl olmaya gerek yok zaten. Diğer taraftan tabii dijital platformları biraz risk konumuna sokuyor. Onda hani öngörü olarak demeyelim de dikkat edin diyelim. Dijital paralardan bahsediyorum. Bu alanlar güçlü çalışacak bu hafta ve haftaya ilk girerken bakın pozitif anlamda güzel etkiler de başlıyor. Bunlar daha çok ayın 16'sı itibariyle başlayacak ama daha olumlu etkileri de Temmuz'un 17'si itibariyle daha çok alacağız. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Yani kolay bir dönemden geçmiyoruz. 2026 başlı başına zaten baştan ayağa sıkıntılı. Ancak yaz ayları bizim için bireysel olarak güzel geçecek sevgili dostlar. Evet, eğleneceğiz, gezeceğiz. Maddi ve mali durumumuz daha konforlu, daha rahat olacak efendim. Buralarda böyle bizi darlayan, sıkan, zorlaştıran, hayatımızı zorlaştıran konular bu haftadan sonra bu arada bu hafta değil. Bunlar 22'si itibariyle biraz daha bizi rahatlatacak. Ama bu haftada önemli bir geçiş haftası. Özellikle şimdi bir de şunu yapacağım. Şey geliyor bana. Burçları anlatırken işte kimini az, kimini çok dakika falan tutmuyorum ben. Ne görüyorsam anlatıyorum. Oradan da tepki alıyorum arkadaşlar. Her şeyde tepki gösteriyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın, kızıyorsunuz hemen. Kimini 2 dakika uzun, kimini 2 dakika kısa anlatıyormuşum diye. Mazur görün ama ben en önemli nokta atış şeyleri söylüyorum bu arada. Elimden geldiği kadar da canlı haritalara bakarak sizin için anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu haftanın önemli dinamiklerinden bir diğeri sevgili dostlar, bu haftaya girer girmez toplumsal konular çalışıyor olacak. Zaten pazar günü de ayın 15'inde bunları deneyimliyor olacağız. Sosyal çevre, arkadaşlar, toplum içindeki statümüz, kariyer vesaire. Salı çarşamba günü bizim için biraz daha geri planda olacağımız, daha şanslı, daha rahat ilerleyeceğimiz, yakın çevremizle, sosyal hayatımızla, iç benliğimizle, özümüzle, akıl ve ruh sağlığımızla özellikle meditasyondur, birilerinden rehberlik almaktır. Bu anlamda değerlendirebileceğimiz salı çarşamba, bakın haftanın güzel günleri. Perşembe, cuma ekstra gergin, stresli, biraz böyle bir basamak üste çıkayım, ezici bir gün, 2 gün daha doğrusu. Buraları es geçeceğiz. Burçları anlatırken bunları tekrar sizlere hatırlatacağım. Hafta sonu yani 21-22 Haziran yine yükseliyoruz. Çünkü daha olumlu enerjiler akmaya başlayacak. Bu haftanın içinde de şimdi burçlara geçerken tekrar hatırlatacağım ama önemli burçlar olacak ve önemli etkiler almaya başlayanlarımız olacak bu hafta sevgili dostlarım. Şimdi burçlara geçmeden hemen şöyle bir daha bakıyorum. Mavi Boncuk merhabalar. Bakalım. En iyisi bunları en son bakalım, olur mu arkadaşlar? Zamanınızı, hem kendi zamanımı hem de sizin zamanınızı çok fazla almıyor. En önemli şey unutuyordum. Bir açıklama, bir duyuru. 2 gün önce yayınladım arkadaşlar. Şimdi danışmanlıklar, rehberlikler, birebir online danışmanlıklar ücret olarak, ekonomik olarak biraz boyu aşıyor. O yüzden ben bir yaz planı yaptım. Haziran ve Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 aylık yaz ayında sizin doğum haritanıza özel benim tarafından hazırlanacak bir PDF rapor almak istiyorsanız, fiyatı gerçekten çok uygun. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aslında işte WhatsApp'ta, YouTube'da, ondan sonra Instagram'da da paylaştım. Bunu 3 aylık yazdım. Ama mesela sen sadece doğum haritanı bilmeyen bir arkadaşımızsanız, ben doğum haritamın PDF raporunu istiyorum derseniz onun için de okeyiz. Ama bizim kampanyamız şu anda yaz kampanyası. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos senin burcuna özel, senin için neler getirecek, neler vaat ediyor, nelere dikkat etmelisin gibi dediğim gibi çok uygun fiyata bir PDF başvurusu yapabilirsiniz. Birebir online danışmanlıklar, tek soru danışmanlıkları, bunların tabii birebirler ve birebir sesli alabilirsiniz. Bunlar için hepsini WhatsApp hattıma yazarak bilgi alabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şimdi hemen burçlarımıza geçiyoruz efendim.
Şimdi bu haftanın aslında koçlar ve yükselen sevgili koç burçları için bu hafta şöyle söyleyeceğim. Özellikle sosyal çevre, arkadaşları, eşi, dostu, kardeşleri, yakın çevre ama en önemlisi de aile içindeki kişiler önemli olacak sizler için. Haftanın başında sosyal çevreniz, ilişkileriniz, hemen ikinci, üçüncü günü biraz sağlık, günlük rutinleriniz, sosyalleşmek adına yapmak istediğiniz konular ama hemen ikinci günden itibaren günlük rutinleriniz çok hızlanacak ve bu haftadan itibaren aslında 8 Ağustos'a kadar günlük hayatınız, sağlığınız, evcil hayvanlarınız, hayatınıza bırakmak istediğiniz, soyutlanmak istediğiniz ne varsa bu alan sevgili koçlar sizde çalışmaya başlıyor. 17 Haziran'la 8 Ağustos arasında işe girmek, iş potansiyelleri oluşturmak, kendini güçlendirmek, fiziksel kondisyon zayıflamak için yeni bazı ekip, takım arkadaşları veya orada kendi işinde bir şeyler oluşturmak için. Yalnız koçlara şunu söyleyeceğim. Sağlık ve benzeri konular evet bu hafta gündeminizde olabilir. Bir de şu var, beslenme alışkanlığını değiştirmelisin. Gerekiyorsa belki iş yerinde bir bölüm değişikliği yapılması gerekebiliyor. İşte bir geçiş zamanı, farklı bir alanda yürüme, işinin yönünü değiştirme gibi konular, yurt dışı konular, bağlantılı ticaret falan yapan bir koçsanız da özellikle 16 Haziran itibariyle buralar çalışmaya başlıyor. Asıl önemli olan bu hafta Perşembe ve Cuma sevgili koçlar sizin için. Neden? Bu hafta Ay burcunuzda olacak ve bu zor, Perşembe ve Cuma zor bir 2 gün. Herhangi bir konuya evet demek, hayır demek ya da başlangıç yapmak için hiç tavsiye etmiyorum. Bunu bilesiniz, unutmayın. Bakın para evinizden Venüs geçiyor bu hafta, hala Venüs bu alanda seyahatini sürdürecek. Maddi konular, parayla ilgili alışverişler, kazançlar, gelir kapısı, bir takım böyle ödemeler vesaire veya beklediğiniz paralarla ilgili konularda hafta sonu yani cumartesi, pazar itibariyle çalışmaya başlayacak. En azından bu konuda bir enerji akışı hızlanacak. Geçen haftaki burç yorumlarında da aslında Mayıs ayının sonundan beri koç burçlarının finans alanlarında bir action dönüyor ve aynı zamanda da ilişkiler hattında bir güçlü bir şey var. Çocukları, ilişkileri, özel hayatları, para, biraz daha böyle finans piyasalarıyla ilgileniyor birçok koç ve burada biraz sinirli ve agresyonu da yüksek ve ani dürtüsel kararlar alanlar oldu koç burçları arasında. Şimdi 17'sinden sonrası bakın para alanınız açılıyor. Yani özellikle bu piyasalarla ilgilenen koçlar için söylüyorum. Burası rahatlamış bir alan olarak gelişmeye başlıyor. Ama şu var, sizin aile içindeki konu ve dinamikler, kişiler bu hafta özellikle hafta sonuna doğru daha çok gündemimize gelecek. Bilhassa belki kardeş, anne, baba, ebeveynler, yaşam yeri ve birçok koç zaten ev, aile, yuva, taşınma bu gibi konulara doğru ilerliyorsunuz. Bu haftanın içerisinde önemli bir konu. Eğer seyahattir, dijital konulardır, bir takım böyle alışverişler olabilir, araçlarıyla ilgili konuları olabilir, kardeşleri ve ailesi arasındaki dengeyi kurmaya çalışan, ekstra bir yardım almak veya ekstra bir yardımda bulunmak gerekiyorsa da bunlar da gündeminizde olacak. Ve bu haftanın sonu itibariyle burası çalışmaya başlıyor. Ben koçlar için özellikle şu anda hani Mars'ın Başak Burcu'na geçtiği andan itibaren belki aile sağlığını da ilgilendirebilir. Belki yakınlarınızın, sevdiklerinizin böyle erkek kardeş olabilir. İşte onların sağlık durumu, onların işi, bir ortaklık, böyle bir alışveriş içinde olacaklar açıkçası ve birkaç seyahat var sizlere. Belki bir tatil ya da küçük bir mecburi bir ziyaret, bir başlangıç, bir atama bakın veya burada bir sınavla ilgili bir şeyler de gündeminizde olacağını söyleyebilirim. Finans konularında özellikle bence bu haftadan itibaren koç burçlarının daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorum ve söyleyebilirim. Unutmayın Perşembe ve Cuma günü sevgili koç burçları sizin için
çok kolay geçmeyebilir. Agresyona, sinire dikkat edin. Sakın acele karar vermeyin. Hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde, çünkü orada Neptün var, Satürn var, veya bir manipülasyona uğrayabilirsiniz. Engeller çıkabilir. O yüzden hafta sonunu önemli konular için değerlendirin. Hatta tabii cumartesi, pazar mesela bu konuda bence çok başarılı gelişmeler olabilir diyorum efendim. Ve geçiyorum sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlarım. Bakın sevgili boğa burçları. Şimdi bu haftanın özellikle şu andan itibaren pazartesi, salı günü bütün gündemleri, işleri, güçleri, kariyerleri, çalışma arkadaşları, oradaki hırsları, gelişimleri, büyümeleri. Çünkü Plüto ay orada, pazartesi günü de orada olacak ve buraya da böyle kontak, yani adapte olmuş durumdasınız. Ama güzel olan şu ki Venüs burcunuzda hala seyahatini sürdürüyor. Sizin her ne kadar, bakın stres de çok var. Ciddi yoğun bir stres altında boğa burçları. Fakat boğa burcundaki Venüs sizin burcunuzda, nispeten oradan yırtıyorsunuz. Oradan size destek oluyor. İşte ne yapıyor? Kendini daha iyi hissediyorsun. Pembeler giyiyorsun falan. Ondan sonra güzellik, estetik, bakımdır, paradır. Küçük küçük de olsa paralar da gelir ve gelmeye devam edecek. Çünkü boğa burçları ekonomik yönden bir baskılanmaları sürüyor. Aynı zamanda şu da vardı boğa burçlarında. Var, hala var bu arada. İşte evinde düzeltmesi gereken, mücadele etmesi gereken, uğraşması gereken bir takım konular, yerleşim yeriyle ilgili, ailesiyle ilgili olabilir. Bir takım boğaların mesela aşk ve ilişkiler bakımından ya da çocukları bakımından biraz bunlar olmuş olabilir, ama daha çok yerleşim yeri, yaşam yeri, evleri, huzur aradıkları böyle alan, çünkü boğaların çok önemlidir evleri, yaşam yerleri. Oralarda bir huzursuzlukları, bir uğraşmak zorunda kaldıkları, belki bir ev sahibi, belki bir baba, belki bir otorite figürü, kişi vesaire. Şimdi burası ayın 17'si itibariyle artık rahatlıyor. Çünkü artık Mars burayı terk ediyor. Ha, bu konular bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Ne zaman bunlar? Ağustos ayı. Yani boğaların bu alandaki gelişmeleri Ağustos ayında noktayı koyar veya çözüme ulaşır. Ama en azından bu yoğun stres, baskı, öfke, çünkü öfke de yaptı, sinir yaptı, onlar ayrılıyor sizden. Şimdi bu hafta dedik, evet, başlarken iş ve özel hayatları gündemlerinde, hemen salı, çarşamba arkadaşlarınızın hayatı çok önemli olabilir. Sizin için sosyal çevreniz önemli olabilir. Bu alandaki gelişmeleri takip edeceksiniz sevgili boğa burçları. Bunları takip ederken uzun zamandan beri belki bir arkadaşınızın, belki sosyal çevrede görünürlüğünüzün, fark edilmenizin, davet olabilir, bir yere davet edebilirsiniz. Buraları da sakın kaçırmayın sevgili boğalar. Yani davetlere katılın, itiraz etmeyin. Herhangi bir proje olur, mesela teklif gelir, katılın. İşte komşun çağırır. Hiç, ya Deniz Hanım benim bunlar hiç ilgim yok diyen belki bir boğa var. İşte komşunla oturmaya, çay içmeye, kahve içmeye çok faydasını görürsün. O yüzden bunları icabet edin. Zaten yıl bazında bu geçerli sevgili boğalar sizin için ve bu hafta bu aktif. Ne zaman? Salı ve çarşamba günleri. Sosyal çevrelerinden gelebilecek bazı şeyler, teklifler veya gelişmeler özel hayatınıza yansımaları çok daha güzel olacak sevgili boğalar. Şimdi bu hafta için mesela boğalara çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu arada sadece boğa değil, her burç için altını çiziyorum. Yükselenin boğaysa, güneşin boğaysa, ayın boğaysa mutlaka bu yorum senin için geçerli, beni izleyen sevgili arkadaşım. Şimdi ne dedik? Perşembe, cuma stresli. Sen bir boğaysan, perşembe, cuma günü biraz manipülasyon günü olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsin, biraz stresli olabilirsin, bağırmak, çağırmak içine atmıyorsun, katiyen içine atmıyorsun sevgili boğa. Gerekiyorsa duvara konuş, işte yere tepin, ondan sonra mümkünse açık havaya çık. Bu 2 gün yalnız kalmamaya çalış. Bazen insanın yalnızlığa da belki ihtiyacı olur, ama genellikle şu dönemde bence dışarıya atmak o duyguyu daha doğru olacaktır. Ama derinleşebilirsin, ama farkındalık sahibi olabilirsin. Çünkü finansal konulardaki belki o baskı biraz seni hakikaten bunaltmış olabilir. Dolayısıyla bu 2 güne dikkat diyorum. Boğa için güzel olan ne geliyor arkadaşlar? Hafta sonu
Yani hafta sonu itibariyle bu arada cumartesi, pazar hayatınla ilgili kararlar, güzel gelişmeler, güzel haberler, güzelleşmek, parasal konulardaki çözüm, bazı şeyleri çözmek. Bu belki bir dost, arkadaş, sosyal çevre desteği çocuğundan gelebilir veya sendeki potansiyeli başkalarına yaymak, birini sevindirmek, birini bilgilendirmek, birinin hayatına bir dokunmak için çok güzel günler olacak. Dikkat çekiyorsun sevgili bu hafta sonu. Seviyorsun, seviliyorsun. Uzun vadede arkadaşlar boğalara aşk da geliyor. Bak 7 Temmuz'a kadar aşk hayatları boğaların oldukça hareketli olacak. Çünkü Mars Başak Burcu'na geçiyor. Sizi destekleyen bir pozisyonda olacak 17 Haziran itibariyle. Dolayısıyla bu alanla birlikte ticarettir, gezidir, yani böyle mesela bazı aktivitelerde bazı kişilerle tanışmak anlamında olabilir bu arada. Çünkü hem Jüpiter hem Merkür hem Güneş artık 3. evine yerleşiyor ve 3. ev yerleşimi hakikaten hayatta ekstra yardım, ekstra bir dokunuş, ekstra bir kapına gelen bir fırsat olarak değerlendiririz. Dijital konularda, alışverişlerde, kendini yetiştirmek konusunda, sınava girmek, eğitim almak, küçük küçük seyahatlere katılmak için belki tura katılacağım, belki bir geziye katılacaksın, dahil olacaksın. Boğaların böyle bir süreci işte başlıyor efendim. Evet, gezecekler. Gezecekler, görecekler, öğrenecekler. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Her şey hayatta para, her şey iş, her şey güven değil. Bazen maceracı da olmak gerekiyor. Unutmayın sevgili arkadaşlar, yay dolunayı yaşadık. Evet, o biraz risk almak, çünkü yani macera, bunlar insanın ruhunu hareketlendiren, besleyen durumlar sevgili dostlar. Evet sevgili boğaların bu hafta böyle geçiyorum efendim. İkizler ve yükselen burcu ikizler sevgili dostlarım, buradalar mı? Hiç hareket görmüyorum. Niye? Nereye gittiniz? Evet sevgili dostlarım, İkizler burçları, yükselen burcu, ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Şimdi 16 Haziran haftası. İkizler için bence çok iyi. Zaten bir süredir ikizler için iyi bir şeyler ilerliyor. Tabii Satürn falan filan derken oralarda gerçekten notlar kırıldı, düştü. Zorlandılar ikizler burçları da. Ama bu hafta bence güzel başlıyor. Özellikle ama şu var, bakın sevgili ikizler, belki bir mahkeme, bir evrak, bir resmi durum, işte yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Bunlar gündemimizde olabilir. Şu an itibariyle salı gününe kadar geçerli efendim. Bir seyahat planı da yaptırabilir size bu arada burası. Ama burada bir dönüşüm var, burada bir döngü var. İkizler, hayatını değiştirmek, adımlarını atmak için çok fazla belki düşündün. Belki zamanını bekliyorsun. Evet. Bu belki çok yakınında olabilir, biliyor musun? Bu hafta mesela bir şeyler ufak ufak gelir. İlişkileriniz sizi zorladı mı? Özel hayatınız zorladı mı? İlişkilerinizde bir yön değişikliği oldu mu? Eşin, partnerin hayatında bir yenilik söz konusu oldu mu efendim? Bir alım, satım, ticari konu, mesleki alanda mesela, sosyal alanlarda oldu mu? Ki bu ara ikizlerin burcunda çünkü özel hayatları ve özellikle ilişkileri var. Belki bir ortak iş, bir yeni bir gelişme, yeni bir projede gündeminde olabilir. Hatta şu anda da bir parasal konularda da bazı gelişmeler olacak bu arada. Bunu söyleyeyim bakın sevgili ikizler. Yani kulağınız kapıda olsun, olacak. Bekliyorsunuz zaten gündeminizde ve çok fazla yok gibi. Ve bu hafta salı günü ve çarşamba günü işte, kariyerde, çalıştığın yerde, birlikte çalıştığın insanlar gündeminde olacak. Bence burası hakikaten, çünkü Satürn gitti ya buradan arkadaşlar artık. Bakın kariyer anlamında bence en iyi pozisyonda olan burçlardan bir tanesi sizsiniz. Önünüz yavaş yavaş açılıyor. Özellikle 7 Temmuz'da bunu daha çok hissedeceksiniz. Neden 7 Temmuz'da? Çünkü Uranüs burcunuza geçiyor. İkizleri koy ki bulasın. Yani müthiş bir, özellikle ilk
günlerinde doğmuş işte 1 derecelerde 0 derecelerde yükselen güneşi olan bir ikizlerseniz, ayınız ikizlerdeyse, efendim diyelim Merkür'ünüz ikizlerdeyse herkes gelecek size akıl danışacak. Herkesin aklı, beyni olacaksınız. Bugünlerde hep söylüyorum, yaşamınızda, yanınızda bir ikizler olsun. Size çok faydası olacak. Ama sevgili ikizler, kendinize de faydanız olacak. Akıllı, mantıklı adımlar atın, kararlar verin. Bu hafta mesleki konuda bir gelişme olacak. Öyle gözüküyor. Sevgili ikizler, ve haftanın Perşembe, Cuma günü sosyallik bakımından, arkadaşlar bakımından, özel hayatınız, belki bir flörtünüz olabilir mesela. Bunlar gündeminizde olacak ve bu günlere dikkat edin. Özellikle para alışverişlerine, birbirine söz vermeye, uzun vadeli planlar, bunlar gibi konular. Bakın, kariyer anlamında bu hafta risk almayın. Yani bu hafta risk almayın. Dediğim gibi akıllı davranın. Çünkü Perşembe, Cuma buralar biraz bizi uzun vadeye böyle koyduğumuz zaman başını yakar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü zor bir 2 gün. Hatta şöyle yapacaksınız. Bakın, hafta sonu ikizler, yükselen burcu ikizler arkadaşlar, sakin, sağduyulu, düşünerek plan yapmak için kendinize zaman tanıyın. Yani çünkü bu 2 gün gerçekten güzel gözüküyor sizin için. Bilhassa böyle içinize dönüp arkadan bir şeyleri araştırmak, işte onu aramak, bunu aramak, düşünmek, kendinize zaman tanımak. Yani bu hafta ikizler ne yapıyor? Evet, bazı şeyleri kapıyı kapamıyorsunuz, hayır demiyorsunuz. Özel hayat, ilişki, iş daha çok. Fakat süreyi kendinize göre uzatmaya çalışın. Bir de şunu söyleyeceğim, mesela Mars artık Aslan'dan gidiyor ya. Şimdi Mars Aslan'dan gidince tabii ikizler biraz böyle ailesi, evi, yaşam yeri, hayat alanları, buralarda biraz daha mücadele ya da sorun çözme diyelim. Mesela kardeşleri yordu ikizleri. Özellikle tabii kardeşleri, ailesi içinde aile bağları olan kişiler ve en çok da arkadaşları. Arkadaş ve yakın çevresindeki kişiler birazcık yormuş olabilir sizleri. Küçük kısa seyahatlerde çok mutlu olmamış olabilirsiniz. Ama ayın 17'sinden itibaren 8 Ağustos'a kadar olan süreçte ikizler burçları artık aile ve yaşam yerlerindeki konu ve sorunları çözmeye başlayacaksınız. Hatta 7 Ağustos'a kadar, 7 Ağustos'tan sonra da ikizlerin bu alanları ferahlamış, orada yapılması gereken tüm hareketler yapılmış ve artık yolunun açılacağı, uzun vadede mesleki anlamda da çok önemli bir yıl yaşıyorsunuz. Sevgili ikizler, zaten Eylül ayında özellikle burası çok önemli olacak. Kariyer, eviniz işte falan, tutulmalar burada olacak. Ve bu hafta bir geçiş haftası olarak değerlendirin. Şunu da ekleyeyim son olarak, paradır, finanstır. Bekliyorsunuz. Evet, bu da çok yakın, eli kulağında, bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet sevgili dostlarım, şimdi devam ediyoruz efendim. Kimlerle? Yengeç ve yükselen burcu yengeç sevgili dostlarımız. Evet sevgili yengeçler, haftanın da, işte ayında, yılında, özellikle Haziran ayının en şanslı burcu sizsiniz. Peki bana hep şu geliyor. Herkese gidiyor bu arada, eminim. Hani yengeçe geçince Jüpiter her şey çok güzel olacaktı. Hani şu şöyle olacaktı, hani bu böyle olacaktı. Arkadaşlar, bu Haziran'ın sonu. Haziran'ın sonundan sonra, yani 22 Haziran itibariyle bunları yaşamaya daha çok etkili olarak başlayacaksınız. Doğum gününüz kutlu olsun, çünkü 21 Haziran'da Güneş burcunuza geçer. Cumartesi günü itibariyle ve hayat sınavlarının içerisinden sevgili yengeçler böyle başarıyla bir nasıl çıktığınızı, eğer hala hayattaysanız, eğer hala yaşıyorsanız göreceksiniz. Yükseleniniz yengeçse, güneşiniz yengeçse, Venüs'ünüz neyse, yani ana böyle Venüs'te mesela ilişkide o zaman çok yıpranmış olabilirsin. Tüm bunların bu hafta sonu itibariyle yengeçler hayatlarına yeni bir düzen, yeni bir bakış açısı, şans, kolaylık, sağlık, şifa. Bakın, en önemlisi şifa, iyileşmek. Önce şurası böyle gönlün iyileşecek, duygun, kalbin iyileşecek. Sonra burası aklın iyileşecek. Dolayısıyla böyle senkronize hareket etmeye başlayacak. Ailesi çok önemli yengeçler için zaten. Kaybettikleri huzuru, mesela kaybettiği evini, kaybettiği ailesini, ruhunun ihtiyacı olan aidiyet duygusunu mesela.
Diyelim Allah gani gani rahmet eylesin, burada çok kayıp verdik ülke olarak gerçekten. İşte depremler biliyorsunuz yaşadık. Depremde şu anda ailesini, sevdiklerini, yakınlarını kaybetmiş çok gerçekten çok insan var. Hepinize tekrar sabır diliyorum. Bu yengeçin böyle geçişi aslında o insanın, tabii onun yarası kapanmaz da ama oradaki eksikliği giderecek, onu böyle telafi edebilecek başka şeyler getirebilir yerine. O yüzden de yengeçler için hakikaten güzel. Yengeçlere ekstra bir süre verdik şimdi şu anda bu hafta için. Şimdi bakalım. Şimdi bu hafta özellikle haftaya yengeçler parasal resmi yerler, işte ödeme, mesela bir evrak bekliyorsundur, bir haber bekliyorsundur bir yerden, onlarla ilgili konularla başlıyorsunuz. İşte vergidir, sigortadır. Biraz stresli gibi duruyor açıkçası bu hafta yengeçler için de, yani özellikle ne zaman? Perşembe, Cuma. Şimdi böyle bir durum var söz konusu. Fakat hemen salı, çarşamba günü yengeçler için güzel haber gelebilir. İşte nereden? Resmi bir yerden. Bir mahkeme sonucu, bir başvuru sonucu olabilir, bir sınav sonucu olabilir. Bir yere başvurabilirsin. İşte bir pasaporttur, vizedir. Böyle resmi yerlerle, eğitimle veya sınava gireceksin. Akademik kariyer yapıyorsun vesaire. Ne geliyorsa aklınıza. Şimdi buralar böyle bir güçleniyor gerçekten. Ve güzel haberler alabilirsiniz. Çünkü güzel etkileşimler yapıyor. Ay Balık burcunda olacak. Jüpiter'e şans falan veriyor. Vallahi yıllardır beklediği bir yurt dışı haberini de alabilir mesela. İşte vizesi çıkabilir gibi duruyor. Neye dikkat ediyorsunuz bu hafta? Perşembe ve Cuma gününe dikkat ediyorsunuz. Neye dikkat ediyorsunuz? İş yerinde biriyle çatışma. Patronunla veya işte ekibinle, ortağınla, iş anlaşması yapacağın insanlarla veya müdürünle vesaire, burada karar vermek için doğru 2 gün değil açıkçası. Karar verme, yanıltıcı etkiler var. Çünkü tam böyle kariyer evinden şimdi Satürn, Neptün'le beraber oraya ay geliyor, onları tetikliyor böyle. Orada bir coşku var. Gökyüzü gerçekten çok coşkulu Perşembe, Cuma günü. O yüzden biraz dikkat et. Yani çok uyumlu olmayabilir enerjiler. Fakat önemli bazı gelişmelerde yengeçler bence yaşayacaklar. Bir durum hasıl olacak. Özellikle mesleki ve yaşam alanlarını, belki aile figürlerini, baba figürünü özellikle gündemlerini taşıyacak gibi duruyor. Güzel olan da hafta sonu. Mesela hafta sonu çok güzel bir sosyal destek, yardım, arkadaşlarıyla sosyalleşmek, pozitif etkileşimlerin çok güçlü olduğu cumartesi, pazar yengeçler için gerçekten harika gözüküyor sevgili dostlar. Hafta sonu özel hayatınız, aşk hayatınız, çocuklarınız özellikle bu alanlarla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Mutlu olacağınız bazı paylaşımlar içinde olacaksınız. Şimdi şunu da tabii para konusuna geliyorum. Şimdi Mars 17 Haziran günü buradan para evinde, bakın ne zamandan beri para evinizde duruyor Mars. Bayağı uzun bir zaman. Artık ayrılıyor 17 Haziran'da. Tabii doğum haritasına göre bu değişir bu arada. Derece olarak çünkü bilmiyoruz. Ve sizi biraz daha girişken, daha hareketli, daha sosyal, daha interaktif bir hale getiriyor. İlişkilerde özellikle. Finans konularında çok daha şanslı bir dönem başlıyor, geliyor. Fırsatlar, çünkü çok büyük kararlar verecek yengeç burçları. Hayatlarında çok büyük adımlar atacaklar. Çünkü yengeç burcunda bir yeni aya doğru gidiyoruz. 25'inde yaşayacağız onu. Dolayısıyla bu hafta bu etkileşimler bence gelmeye başlar. Yani yengeçlerin hayatı dop dolu, çok yoğun, gündemimiz çok kalabalık. Bence bir rehberlik almanızı tavsiye ederim açıkçası sevgili yengeçler. Neyse, para diyorduk. Mars oradan ayrılıyor. Finans konularında da rahatlıyorsunuz 17'sinden sonra. Burası açılınca. Güneş zaten size geliyor. Bakın, para da size geliyor. Işık da size geliyor. Şans da size geliyor. Dikkatleri çekmek, beden sağlığı, ruh sağlığı, hem Jüpiter hem bakın Güneş ve Jüpiter kavuşuyor. Ay, bu çok güzel bir şey arkadaşlar. O kadar büyük bir ilahi korumadır ki bu. Dile benden ne dilersen açısı. Bakın yengeçler, yükselen yengeçler. Dile benden ne dilersen haftası bu. Özellikle hafta sonu için söylüyorum ve bu dostlarınızdan, sosyal çevrenizden, kardeş ve yakın çevrenizden alacağınız desteği de çok güçlendiriyor. Ondan sonra ve böyle bir hafta, doğum gününüz de şimdiden kutlu olsun diyorum.
Son olarak şunu hatırlatayım. Uzun süredir hayatında, başka bir şehir, başka bir ülke, bir eğitim, ondan sonra bir boşanma, bir hukuki süreç vesaire ne varsa bu konular artık aydınlanıyor sizin için, çözüm ulaşıyor ve bunun için de salı ve çarşamba günü bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz efendim. Diyoruz ve geçiyoruz şimdi sevgili Aslan burçlarımıza. Aslan, yükselen burcu Aslan dostlarım. Şimdi sevgili aslanlar, sevgili öfkeli aslanlar, bu hafta çok öfkeliydiniz, çok sinirlendiniz. Sizi çok kızdırdılar, böyle damarınıza bastılar mı? İşte partnerim mi yaptı, patronum mu yaptı, müdürüm mü yaptı, ne bileyim kocan mı yaptı? Kim yaptıysa çok sinirlendiler. Artık Mars, bu arada daha bitmedi bakın. Şu an saat kaç arkadaşlar? 22.07 ve bugün ayın 14'ü ve bu ayın 17'sine kadar sürecek. Bunu unutmayın. 17'sinden sonra etkiler değişmeye, rahatlamaya, böyle daha böyle konforlu hale gelmeye, sizin libidonuz, nabzınız daha aşağı inmeye başlayacak. Orada iddialı olduğunuz, işte geri adım atmak istemediğiniz, sizi kızdıran ne varsa mesela, özellikle bu partner ilişkilerinde daha çok yaşadınız bunu muhtemelen. Bunlar biraz daha böyle geri plana düşmeye başlıyor 17'si itibariyle. Şimdi diğer taraftan da bu haftanın mesela özellikle ilk gün zaten aslanların ilişkileri gündeminde olacak. Bakın bu arada pazar günü içine geçer, yani yarın içine geçerli. Pazartesi günü ilişkileriniz, özel hayatınız, birlikte işbirliği içinde olduğunuz insanlar, birlikte çalıştığınız ekip halinde çalıştığınız kişiler, işte avukatınız olabilir, başka bir proje yönetiyor olabilirsiniz, sosyal platformu ilgilendiren, sosyal medyayla ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz. Bunlar önemli gözüküyor. Hafif de stres bazlı, bu arada unutmayın bunu. Burada ani kopmalar getirebilir aslanlar, dikkat edin. Ani öfkeyle bazı şeyleri böyle bıçak gibi bitirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin lütfen özellikle. Bu arada sağlık demişken yayının sonunda bütün burçlar için sağlıkla ilgili çok dikkat etmemiz gereken bir hafta olduğunu, onu da sebepleriyle de anlatacağım arkadaşlar. Evet, aslanlar da dikkat ediyorlar ve bu haftanın özellikle salı ve çarşamba günü aslan burçları, bir finans doktoru değilim ben. Bu apayrı bir uzmanlık alanı ama finans konuları devreye giriyor sizde. Çünkü ayın 17'si itibariyle ne oluyor? Mars para evinize geçiyor. Salı ve çarşamba günü özellikle ödeme, banka, listeler, planlamalar, krediler vesaire ne varsa gündeminize gelmeye başlıyor sevgili aslanlar. Burada bir konuda böyle nasıl diyeyim, zor bir dönem bu arada, hani zor. Böyle ucu ucuna, kılı kılına falan bir şeyleri dengelemeniz gerekebilir. Böyle bir durum var. Hemen devam ettiğimizde mesela bir hukuki bir süreç veya bir uzak bir yerden bir ticaret, bir başka bir ülke, uluslararası konular vesaire, bunlar da Perşembe Cuma günü gündeminizde. Bir haber bekliyorsanız, bir girişim yapacaksanız vesaire, burada çok enteresan. Mesela bu 2 gün zor dedim. Perşembe Cuma günü zor. Evet. Ya önemli bir şey adım atmayın açıkçası. Bir başlangıç yapmayın, öyle söyleyeyim. Ama yine de bir anlamda da sizin için avantaj olarak gözüküyor. Sevgili aslan burçları. Bazen yanlış konuşuyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Şu an aslanları anlatıyorum. Avantaj olarak gözüküyor Perşembe ve Cuma sizin için. Özellikle dediğim gibi uzak hedefleriniz veya uzaktan bir yerden beklediğiniz bir gelişmeyle alakalı. Güzel olan haberi veriyorum şimdi aslanlara bu hafta. Ne zaman efendim? Cumartesi, pazar. Hem güzel, hem çok sürpriz, hem çok ani şeyler olabilir bu arada. Bakın bu haftanın en değişik bir 2 günü 21-22 Haziran. Resmen bir kapıdan çıkıyoruz, başka bir kapıdan bir yere geçiyoruz. Hepimiz için öyle bu arada. Güneş burç değiştiriyor. Duygu, su, işte böyle merhamet, sevgi, sevilme, bir şeyleri değiştirme ihtiyacı, yardım, yardımlaşma, bunlarla ilgili hepsi de hafta sonu sizin gündeminizde olacak gibi duruyor. İçten içe çok duygulu, ağlar ama kimseye göstermez. İçi böyle hani
nasıl derler, kızılcık şerbeti içtim der. Hani söylemez hiçbir şeyini. Deyimlerde çok kötüyümdür bu arada arkadaşlar. Aslanların böyle bir dönemi başlıyor. Gerçekten duygularını da böyle çok göstermeyecekler. Öyle bir güçlü bir duruş sergileyeceksiniz diyebilirim. Ve hafta sonu şunu hatırlatmak istiyorum. İş ve kariyer veya oradaki uyguladığınız yöntemler, metotlar neyse, alışkanlıklarınız, herkesin bir tarzı vardır ya, mesela tavrınız neyse tavrınızı değiştirebilirsiniz. Tarzınızı değiştirebilirsiniz. Pozitif anlamda, ama orada bir yenilik olması gerekiyor. Çünkü orada bir Uranüs, Venüs, Ay kavuşuma doğru gidecek hafta sonu. Gerçi Venüs daha uzak ama bir dahaki hafta o Temmuz'da gerçekleşecek. Duruşunuz, tavrınız, tarzınızı, özellikle toplum içindeki statünüzü değiştiriyorsunuz aslanlar. Bunun için bir çalışın, Ar-Ge yapın, ne yapabilirim, ne olması gerekiyor gibi benden size bir tavsiye. Diyoruz efendim ve Mars evet artık sizden ayrılıyor. Onu da söyledik ve şunu da hatırlatalım son olarak. Aslan burçlarına şu an gündemlerinde olan konu zaten ya çocuğundur, ya çocuğunun eğitim hayatıdır. Sevgilin varsa ya ayrılmışsındır, ya sevgilinle ilişkilerinde böyle ani yeni bir şey başlamıştır ya da yeni bir ilişki başlamıştır. Ama bu arada derede bir şey. Yani çok böyle emin olunmayan bir şey bu arada. Emin değil. Emin olmadığı bir şey var hayatında. Dolayısıyla da şunu da hatırlatacağım. Finans ve ekonomiyle ilgili durumlar yine bu şeyle şu süreçte gündeminde gözüküyor. Sizin bir şeyi satıp satmamak, bir şeyi değiştirip değiştirmemek, çocuklarının hayatlarıyla ilgili olduğunu ve bir sanat, bir hobi gibi bir yeteneğin için bir yatırım yapmayı düşünüyor olabilir mesela bazı aslan burçları. Yani aslanların gündeminde aslında en çok gündeminde bu var. Çocukları, para ve şimdilik ilişkiler, şimdilik diyorum. Çünkü geçecek o da. Evet efendim, devam ediyoruz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Geldik Başak ve yükselen burcu Başak dostlara. Evet sevgili Başaklar, bakın çok önemli şeyler söyleyeceğim şimdi sevgili Başaklar sizlere. 17 Haziran günü Mars arka planda geziyordu. 2 aydan beri artık Başak burcunuza geçiyor. Bu başlı başına bir şeydir zaten. Nedir? Başak'ta bir Mars 7 Ağustos'a kadar sizinle beraber action zamanı. Ama o sizin beceriniz, o sizin sakin bir şeyi planlı ilerletmeniz, o teknik yaklaşımınız, o derli toplu hayat ve yaşam felsefenize Mars geliyor ve sizi harekete geçiriyor. Yani Başak burçları, yükselen Güneş burcu Başaklar harekete geçiyor ve yaşamlarında 7 Temmuz, 7 Ağustos sonrasında, ki bu çok önemli, ama bunun en önemli ayağı, buraya not almışım, 19 Temmuz. Bu arada 19 Temmuz sonrası hepimiz için önemli olacak ama 19 Temmuz itibariyle yaşamlarında bir döngüyü kapatacaksınız. Bitireceksiniz. Bitirmezsen aynı döngüyü tekrar yaşar durursun sevgili Başak Burcu. Şimdi bu hafta, çünkü ilişkileri gerçekten uzun süreden beri artık ilişkileri yoluna girmeye başlıyor Başakların. Girmek üzere. Öyle söyleyelim. Şimdi bu haftanın öncelikle ilk günü böyle bakıyoruz, böyle bir sağlık konusu var. Bir iş konusu var. Böyle çalışma alanı ile ilgili bir şeyler var sevgili Başakların haftanın ilk günü. İşte eşinin olabilir, kendi olabilir, böyle bir doktor kontrol vesaire veya iş yerinde düzenlenmesi gereken ne varsa, evcil hayvanları yine burada sağlığı, beslenmesi, bunlarla ilgili bazı şeyler gündemin olacak haftanın ilk günü. Hemen salı çarşamba ilişkiler gündemine geliyor. Evet, biraz önce söylediğim şey Mars burcuna geçiyor. Artık düşündüğün kadar düşünün, harekete geç diyor. Yani ikili ilişkileriniz salı çarşamba gündeminizde. Özellikle işte sevgilidir, ortak iştir, özel hayatın farklı bir alanı olabilir, projelerdir, büyük toplantılardır, büyük dava ve hukuki işlemler olabilir. Uluslararası alanda bazı iş kollarında çalışan bir Başaksa kesinlikle büyük projeleri, büyük toplantıları, yazışmaları da anlatır bu arada.
buralar çok aktif ve güzel ilerlemeye başlıyor. Hakikaten güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Perşembe, cuma günü finansal anlamda sıkışabilirsin. Ödeme zorluğu çekebilirsin. Beklediğin bir para vesaire gelmeyebilir. Biraz baskı ve otoritenin böyle bir sizi yönlendirmesiyle kafanızı karıştıracak durumlar olabilir. O yüzden bence önemli bazı burada resmi imza vesaire bir işleriniz varsa perşembe, cuma sıkıntılı gözüküyor. Bilesiniz sevgili Başaklar. Şimdi güzel bir hafta sonu sizde. Böyle Toprak burcunda artık böyle gökyüzü Mars sizde falan ve çok güzel bir hafta sonu tatili Başaklar bu hafta planlayabilirsiniz. Güzel bir tatil, uzak böyle 2 günlük bir yere, yakın bir yere de gidebilirsiniz bu arada. Sevdiğiniz birisiyle, arkadaşınızla, sevgilinizle, işte eşinizle keyifli olabilir açıkçası. Uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Sizin için gelişmekte olan konular, yurt dışı vesaire bunlar zaten uzun zamandır sizin aklınızda, gününüzde var. Böyle bir haber olasılığı da var bu arada hafta sonu. Güzel gelişmeler bekliyor. Cumartesi, pazar Başaklar için çok keyifli gözüküyor efendim. Aşkta da, ilişkilerde de bunu söyleyebiliriz. Evet sevgili Başaklar, bu arada hemen en fazla şu an itibariyle gündeminizde olacak diğer konu Merkür yönetici gezegeniniz artık Yengeç burcunda, Jüpiter'le Güneş artık oraya geçiyor hafta sonu itibariyle. Sosyal, inanılmaz bir sosyallik başlıyor. Hayatında kimse olmayan bir Başaksan kesin birisini getirir. Kesin birisiyle tanışabilirsin. Çok güçlü, sana çok faydası olacak. Seni böyle pırıl pırıl parlatacak dostlarla, arkadaşlarla tanışabilirsin. Seni yaş aralarına alabilirler veya sen böyle bir ortam meydana getirebilirsin. Sevgili Başak Burcu, gerçekten burada yengeç stelyumu Başakları çok güzel destekliyor. Kardeşlerini destekliyor bak. Eş partner ilişkilerini çok güzel destekliyor. Yani yengeç yeni ayı da aynı zamanda burada doğacak. Yeni insanlarla tanışıyor. Hop 7 Temmuz sonrası da yaşamına böyle bir reel olarak, fiziki olarak da birisi girebilir açıkçası. Evet, şimdi devam ediyoruz efendim. Kimlerle? Tabii ki terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Aramızda terazi, yükseleni terazi, ay burcu terazi arkadaşlar varmış. Şimdi hava elementi gitgide gökyüzünde güçlenecek arkadaşlar. Bunlar içerisinde tabii ki bir terazi olarak siz de varsınız. Neden? Çünkü 7 Temmuz'da Uranüs ikizlere geçecek. Ondan sonra bu sizin için çok önemli bir ekstra ayrıntı ve artı aslında, öyle söyleyebilirim. Geçen gün başka bir katıldığım bir yayında söyledim. Hakikaten yani de teraziler için çok 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 güzel bir süreç. Yani yine gökyüzünün faydalarından en çok yararlanan burçlardan biri sizsiniz. Hatta bu hafta da öyle olacak. Hemen pazartesi günü itibariyle mesela aşk hayatı, çocukları, sosyal hayatı, etkinlikler, para, ondan sonra özellikle ikili ilişkiler, böyle flörtler falan sizinle birlikte gözüküyor efendim, ama finans piyasalar vesaire gibi alım, satım işlerine panik yapıp bir şeyleri satmak, onu almak falan, bunlara biraz dikkat bu hafta. Neden? Çünkü bu haftanın hemen ikinci yarısı, daha doğrusu Perşembe, Cuma terazi için çok önemli gözüküyor. Özellikle ortaklıklar, iş, ilişki, eşinin işi, hatta şunu söyleyeyim ben, bazı gizli konular da gelecek, bazı sırlar falan ortaya çıkacak bu arada. Terazilerde böyle bir durum da olacak ayın 17'si itibariyle. Mars biraz gizli düşmanlıklar alanında, böyle arka taraftan gizli gizli yürüyen bazı şeyler meydana çıkmaya başlayabilir. Ama bunlar 19 Temmuz'a kadar olur. 19 Temmuz'dan sonra zaten bu alanda biraz daha böyle akışı rahatlaşacak. Ama şimdi sağlığa da dikkat edelim birazcık, bir tık böyle. Ya ciddi bir sağlık sorunu varsa da geçti bitti bu arada, unutmayın. Çünkü Satürn artık sağlık evinizden gitti sevgili teraziler. Rutin kontroller falan olur. Evcil hayvanlarınız bu hafta gündeminizde olacak. Kendinize yeni bir beslenme düzeni hazırlayabilirsiniz bu hafta. Özellikle salı, çarşamba bu anlamda kendi özel bakımınıza, ruh sağlığınıza, fiziksel bedeninize, böyle güzellik, estetik gibi konular yine gündemlerinde olacak. Bunun için biraz para harcayabilirler bu hafta. Bunun için bu arada
Salı, çarşambayı kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir, işlem, hani, yaptıracaksanız ya da doktora gideceksin ya da diyetisyene gideceksin mesela. Ondan sonra, işte, bozulan bir yerin varsa onu birazcık kendini böyle iyi hissetmek için yaptıracaksın, yaptırabilirsin. Ama şeyde yapma yani bunu, perşembe, cuma yapma. Çünkü perşembe, cuma terazi için zor. İlişkiler evinden ay geçiyor. Zaten ilişkiler evine şu an Neptün'le Satürn geçti. Orada çok daha realist, orada çok daha kararlı, artık ne istediğini bilen bir terazi var karşımızda. Yani, burada çürümüş bir, düşünce, bozulmuş bir sistem orada yenileniyor artık. O yenileniyor. Orada yeni bir sistem oluşmaya, başka bir örüntü arkada çalışıyor. Dolayısıyla mesela artık kanmaz, ondan sonra daha uyanıktır, tecrübe sahibi olmuştur. Çok fazla üzülmez. Yani orada mantığının dışında bir şeyler gelişmişse ya da onu üzecek, böyle kendine çok adamamışsa eğer, ne yapalım yani bu da kader ama bu hayatta böyle olmalı zaten arkadaşlar. Yani hiçbir şey sonsuza kadar üzülmeye değmez ki. Yani bu senin, yani eş ve partner ilişkilerinden bahsediyorum bu arada, hani, şeyden değil yani tabii ki evlat, şey, insan, o apayrı bir şey. Ama dediğim gibi teraziler burada güçleniyor. Niye? Venüs güçlü. Niye? Venüs para hanelerinde, Venüs Boğa burcunda hakikaten onları çok güzel ne yapıyor? Destekliyor. Bir de Jüpiter geldi kariyer evinize. Oraya Merkür geldi ve hafta sonu oraya Güneş geliyor. Güneş, teraziler sizin için pırıl pırıl bütün yaşamınızı aydınlatıyor. Şöyle düşün, bir teleskop böyle geliyor, bütün hayatınıza apaydınlık böyle her şeyi böyle flash, 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 flash size gösterecek. O yüzden bu arka planda olan ne varsa da onlar da tıkır 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 ortaya çıkar zamanla. Biraz daha Temmuz diyorum onun için. Genel anlamda yoktur. Yani herkes için söylemiyorum. Hani olursa, varsa diyorum. Çünkü ilişkiler gezegeni, ilişkiler evini, gezegeni yani o biraz o işleri burada gösteriyor. Onlar da çok böyle meydanda, çok ortada gözüküyor açıkçası. Çok böyle hani kediler şey yapar ya, benim kedim yapıyor, saklanıyor ama kuyruğu dışarıda arkada, böyle onun gibi bir şey. Evet sevgili, teraziler için de böyle, umarım her şey gönlünüzce güzel olsun diyorum ve geçiyorum hemen akrepler. Yükselen burcu akrep, ay burcu akrep, Venüs akrep kim var efendim? Bir yudum su içiyorum devam edeceğim. Ay ay. Allah rahmet eylesin. Sevgili akrep burçları, yükselen burcu akrepler. Şimdi çok acayip bakın. Şöyle diyeyim, akreplerin inanılmaz bir kondisyon uzun zamandan beri sizi istikrarlı bir şekilde özgüven, kondisyon, istikrar, cesaret, acayip bir cesaret. Yani Mars Aslan'da ve şu an arkadaşlar Mars Regulus'la kavuşuma doğru gidiyor. Bir kraliyet yıldızıyla kavuşmaya gidiyor Aslan burcunda. Bu cesaretin tap noktasıdır. En üst düzeyidir. Astroloji çok önemlidir. Bu arada 1 derece Başak'a geçtiğinde de yine Regulus'la kavuşumda olacak. Çünkü Regulus artık 1 derece Başak'ta da çalışıyor. Şimdi aslanların böyle bir, ekstra bir gücü var arkadaşlar. Ekstra bir cesareti var. İlişkilerinde son derece iyi şeyler oluyor. Çünkü Venüs ilişkiler evinizde, devam ediyor. Her şey senkronize ilerliyor, uyumlu. Değilse bile öyle olacak, unutmayın şu an ama bence öyle. Sorunları çözebilirsiniz. Zaten hiçbir şey çok büyük sorun gibi gözükmez Venüs oradan geçerken. Artık Mars da oradan ayrıldığına göre ayın 17'si itibariyle sizin daha sosyal yaşamınız, daha sosyalleşmeye başlıyorlar, akrep burçları ve Mars onları biraz daha rahat bırakıyor. Daha sakin, daha rutinde, dinleneceksiniz. Hakikaten yorgunluk vericiydi orada. Yani bir de kareledi sizi. Kareliyor hâlâ bu arada ayın 17'sine kadar. Rahatlıyorsunuz. Ve en çok da annesi, bakın annesi, ailesi, ya da aile içindeki kişiler, hani oraları da böyle çok gündemine taşıdı, sizlerin. İşte çocuk konuları mesela.
çocuklarla ilgili konular. İşte çocuğu olsun istiyordur veya çocuğunla bir derdi vardır. Efendim, yatırımlar uzun, işte atıyorum 3 sene önce bir şey satın almıştır. İşte o para, özellikle dijital coin'lerden bahsediyorum. Batmıştır, batak vermiştir. Akreplerde böyle durumlar yaşayanlar varsa buralar onu darladı 3 senedir yani. Ama sabrettiyse, eğer beklediyse bakın kazanmaya çok yakın. O mesela batak verdiği, büyük para yatırdığı bir coin pat diye zıplayabilir ama daha değil. Daha değil. Ne zaman? Temmuz'un sonu. Buralar açılıyor. Buralar güzel çalışmaya başlıyor. Ve bu hafta özellikle de tabii Ay Kova burcunda işte annesi, evi, yaşadığı yer, işte evin içindeki konular, ebeveynler, belki kardeşleri var ya da işte aile içindeki diğer bireylerle bazı şeyleri çözmek, konuşmak, halletmek falan gibi durumlar var. Bir de para konusu var çünkü akreplerin de. Dolunay yaşadık ya Yay burcunda mesela. Kazançlarıyla ilgili sıkıntıları var. Ne kazançlar, ne kazancı. Kazanamadı, kazanmaya çalıştı, denkleyemedi, bekledi, gelmedi akrepler için. Ya da gecikti. Bunun gibi, yani uzun vadeli, böyle çok realist yaklaşımlar, uzun vadeli mesela olta attın, bekliyorsun. Böyle bir yaklaşım yaşadılar akreplerin de tarzı da budur zaten. Böyle bir para konusu çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Ama bu haftanın, özellikle işle ilgili konularına geldiğimde orada da biraz sıkıntı gözüküyor. Yani bu hafta akreplerin biraz geçiş haftası olarak kullanmalarını tavsiye ederim açıkçası. Çünkü bazı şeyler sonlanacak, yeni bir şeyler başlayacak hayatlarında. Çünkü Mars artık ayrılıyor. Tahminim mesela beklentisi olan çok beklentisi varmış ya. Haritayı açınca gördüm şimdi. 22'sinden sonra. Bakın akrepler beni dinleyin. 22'sinden sonra hayat bambaşka yere pencere açıyor size. Çok güzel şeyler olacak ama 22'si itibariyle olacak bunlar. İşle ilgili beklediğin ne varsa özellikle. Ama bu hafta Cuma gününe dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Perşembe ve Cuma bu arada. Çalıştığınız insanlara dikkat edin. Orada ekstra bir baskı, bir manipüle, bir şeyin yolunda gitmesi, bir şeyin gecikmesi falan varsa iş hayatında, sağlığında, bilmem ne, bir akrep olarak oralar biraz zorlayabilir. Perşembe, Cuma gününü biraz rutinde geçirmeye çalışın. Hakikaten sıkıntılı gözüküyor diye. Hani uzaktan bir şey bekliyorsun. Senin topu attın, tamam mı? Sen gerekeni yaptın. Böyle bir durum bu. Böyle anlatabilirim ancak. Oradan gelecek bir şey var, gelmiyor. Duruyor, tutuluyor, tutulmuş, durmuş, önü kapalı. Bu 22'sinden sonra açılır. Sevgili akrepler, 22'sinden sonra açılır. Böyle bir şey yaşayan varsa tabii haritana göre de değişebilir bu arada bu. Ve hafta sonu şahane bir hafta sonu geliyor. Sevgili akrepler, dargınlıklar barışa dönüyor. Cumartesi, pazar. Çok güzel haberler geliyor. Evet, o çok güzel haberler hafta sonu geliyormuş. Doğru. Demin dedim ya. Aynen ya. 20'sinden sonra bayağı iyi çalışacak. Cumartesi, pazar akrepler için şahane ilişki platformları 10 numara gözüküyor gerçekten. Çok güzel bir uyum yakalayacaklar partnerleriyle, ortaklarıyla veya benzeri diğer sosyal anlaşmalar, imzalanmalar, uzun zamandır masada kalmış işte evraklar açılmıyor bir türlü, şu defter, bu kitap neyse onlar açılıyor. Hafta sonu gayet güzel gözüküyor sevgili akrepler. O sonunda ya ben de bu haritalara bakarken böyle çözemediğim bir şey olunca takılıyorum yani. Aslında tabii ki ben ne görürsem onu anlatıyorum ama orada da görmek de önemli. Evet, evet, bayağı iyi. Bayağı iyi olacak yani Mars'ın falan buradan geçişi de. Ama şunu tavsiye edeceğim. Bakın uzun vadede sevgili akrepler sosyal çevrenizden büyük bir ayıklama yapacaksınız. Yaptınız biliyorum ama yetmedi. Daha yapacaksınız. Yapın. Sosyal çevrenizden. Evet, devam ediyoruz efendim. Geldik Oğlaklara, yükselen burcu Oğlak arkadaşlara, Ay burcu Oğlak arkadaşlara. Evet, burada bu niye açılmıyor? Sevgili Oğlak, senin için hayatındaki önceliğin şu anda kaybettiklerini geri kazanmak olabilir.
Fakat hayatta neyi kaybettin, neyi kaybetmedin, nereye kadar sınırlarını zorladın, hakikaten çok mu sabrettin, bu sabır gerçekten gerekli miydi sence? Ne kadar daha melisin? Pardon, özür dilerim, doğru, akrep, yay. Düzeltiyoruz, yay. Ya, iyi ki varsınız ya. Tamam, atlamıyorum, yaylara geçtim. Doğrulttuk, düzelttik. Şimdi yay, yükselen burcu yay. Tamam. Bu zaten ayın burcu. Ondan sonra neden? Dolunay yaşandı yay burcunda ve hepimizi bambaşka yerlere götürmedi mi arkadaşlar ya? Bu yay dolunayı benim için çok önemli, çok özeldi. Çok önemsediğim, astrolojik olarak söylüyorum tabii ki. Her astrolog başka görür. Bakın herkes aynı görmez. Benim için çok önemliydi. İnsanın vizyon. Bu vizyoner bir yeni aydı. Evet, kötü etkileri vardı falan ama insanı uyandıran bir, fark ettiren, perdeyi açan, nereye kadar gittiğini görmek istediğin zaman bunu çoğu zaman yapmıyoruz kendimize. Gerçekten gitmek istediğin yere mi gittin acaba ya? Ya da seni zorladılar mı? Buraları böyle çok, 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 çok önemli olarak, gösterdi bize. Gösterecek de daha bu arada bu arkadaşlar. Bu ne zaman? Bu haftanın, perşembe gününe kadar yay dolunayın etkilerini çok, çok güçlü yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi yaylar bir uyanış yaşamış olabilir. Ama şu var, eğer gerçeği kendini kandırmayan yaylardan bahsediyorum. Çok objektif olan yaylardan bahsediyorum bu arada. Özellikle, kendisiyle bence hesaplaştı. Belki kendiyle sorunu, başka kimseyle değil. Özel hayatında, ilişkilerinde birtakım sıkıntılar yaşadı. Eee, sosyal çevresinde de aslında, birtakım belirsizlikler, kararsızlıklar yaşadılar ama en güçlü ilişki başlatılan ilişkilerde sonuç alamamış olabilirler. Mesela bir ilişki başlattı ya da yeni bir şey başladı, yeni bir proje, yeni bir anlaşma, yeni bir partner, böyle bir ilişki için yola çıktı. Kısa sürmüş olabilir. Çabuk uyanmış olabilir. Uyanmadıysa da, emm bilmiyorum tabii haritası nasıl etki alıyor. Çok enteresan yaylar için. Yay dolunayı böyle bir dolunaydı benim için. Çünkü mesela mesleki bakımdan baktığımda evet, bir tıkalı alanı vardı. Neresi açılıyor yayların? Bakalım, bakalım, bakalım. Bu arada yayların uzak hedeflerine, seyahatleri, mahkemeleri, tapuları, resmi işleri, devlet daireleri olan işler, işte yurt dışı ile ilgili konuları, bunlar da çok, kapandı uzun zamandan beri gerçekten. Orası açılamadı, işte gidemedi bir yere mesela, gezemedi. Ondan sonra yurt dışına çıkamadı ya da uzak bir yerde bir haber bekliyor, bir eğitimi var, bilmem ne, vize başvurusu yaptı vesaire, gelmedi. Engellendi oralar hep. Orası açılıyor. Ne zaman? 17'sine itibaren artık giriş, geliş, serbest. 17'sinde Mars geliyor kariyer evinize, tam 7 Ağustos'a kadar sevgili yay burçları. Mars buraya gelince ne olacak? Sizi çok daha aktif yapacak, interaktif yapacak. Tutulduğun yerler açılır bu arada. Kariyer evinden özellikle 17 Temmuz'a kadar biraz zorlanacaklar yaylar. 17 Haziran'la 19 Temmuz arası. Mesleki bakımdan yorulacaklar. Zorlanacaklar derken yorulacaklar. Ne yapacak? İş yeri çok yorar. Yaptığı meslekle ilgili konularda böyle bazı sıkıntılı durumları düzeltmek için hep uğraşacaklar. O yorgunluk verir işte. Dolayısıyla da, burada biraz zafiyet olabilir. Zaman zaman yorabilir kendilerini. Sağlıklarına dikkat etsinler. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Ama oysaki baktığında iş yerinde, kadınlarla olan ilişkilerinde gayet güzel, her şey yolunda gidiyor. Sağlıkla ilgili problemleri yok, her şey yolunda gidiyor gibi duruyor. Aile içindeki konular, özellikle bakın şimdi bu haftaya nasıl başlıyorsunuz biliyor musunuz? Bir seyahat planı yaptım. Bir yere gideceksin, gezeceksin veya bir, yazışman var, bir eğitim var. Belki kendinin, belki sevdiğin yakın çevrenle görüşmelerdesin. Alodasın böyle, yazışıyorsun. İşte bazı şeyler satın alabilirsin. Sosyal medya ile ilgileniyorsan bunlar pazartesi günü çok aktif bu arada.
Hemen salı, çarşamba günü yaylar, aile, evi, yaşadığı yerle ilgili bazı gelişmeler yaşamaya başlıyor. Bu arada Jüpiter'in yengeçe geçmesi falan, yani Merkür'ün, Güneş'in burada mesela bir satış, bir miras, bir kardeşlerle bir şeyleri konuşup değiştirmek. Bakın, yaylarda bu hafta bunlar çalışabilir. Bir yenilik olabilir, bir fikir atılır ortaya. Böyle bir durum var. Ama perşembe ve cuma günü eğer çocuğuyla, eğer sevgilisiyle ya da parayla ya da, işte, dijital platformlarla, yine piyasalarla, işte, borsayla vs. ilgileniyorsan dikkat derim. Perşembe, cuma biraz burada sizi zorlayabilir. Düşündüklerine dikkat edeceksin. Düşündüklerinle yaptıkların arasındaki dengeyi iyi sağlaman gerekebilir. Özellikle özel hayat, böyle partner ilişkilerinde de sıkıntı verebilir bu arada. Yanılabilir, hayal kırıklığına uğrayabilir. Borç para alıp verme meseleleri veya paraya ihtiyacın olur, bankaya başvurabilirsin bu arada. Tam tersi, banka, para, finans konularında, yaylar çok şanslı bir döneme girdiler. Ama hafta sonu itibariyle burası çok daha güzelleşmeye başlıyor. Borcunu, bankadaki yapılandırmasını, gerekli sana ihtiyaç kredini, bunları falan alabilirsin bu arada bir yaysan. Ve bunlar bu hafta dediğim gibi salı, çarşamba enteresan bir şeyler konuşulacak gibi duruyor. Evet, perşembe, cuma günü önemli işleriniz için kullanmayın yay burçları. Ve hafta sonu sizin için çalışarak geçireceğiniz bir hafta sonu olabilir. Sağlıkla ilgili olabilir. Evde rutin böyle bir yaz temizliği, bir yaz planı, evcil hayvanlarınız vesaire de gündeminizde olacak. Kötü değil, güzel bu arada. Evet. Şimdi sevgili dostlarımız, evet artık Oğlaklara geçebiliriz değil mi? Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar. Şimdi sevgili Oğlaklar, bakın, aşkla kazanıyorsun. Yükselen burcun, ay burcun, işte Güneş'in Oğlaksa aşkta kazanıyorsun. Niye? Venüs desteği var. Devam ediyor. Çok güzel. Sürpriz olacak mı? Evet, sürprizler geliyor. Ne zaman geliyor? Biraz daha Temmuz'a girdiğimizde olacak. İlişki sürprizleri yaşayacaklar, aşık olacak bazı Oğlaklar. Olduklarını sandıkları ilişkiler bitecek. Burada farklı şeyler gelişecek yaşamlarında falan. Şimdi Mars Aslan'da Oğlaklara ne yapmıştı 2 aydır arkadaşlar? Finans dengelerini alt üst etti. Niye etti? Borçlanmalar, sigortalar, resmi, devlet yerler, evraklı işler, işte tapular, ondan sonra bilemiyorum dilekçeler, stres, anksiyete buraları zorladı. Şimdi Mars orada 17'sinde ayrılıyor artık ve Mars sana destek olacağı yere geçiyor. Başak Burcu'na geçiyor 8 Ağustos'a kadar. Oğlaklar bir yandan Mars, bir taraftan o güzeller güzeli Venüs Boğa'nın etkisini almaya başlıyor. Yani aslında var ya, rüzgarı arkanıza alıyorsunuz sevgili Oğlaklar. Aşk da geliyor, beklediğin para da geliyor, hayatta her şey yoluna giriyor. İlişkiler evine Güneş geçiyor hafta sonu. Jüpiter orada, Merkür orada. Sevdiklerine düğünler, dernekler, işte toplantılar, davetler. O kadar keyifli ki. Çok keyifli gözüküyor sevgili Oğlaklar. Mesela bu hafta para gündemiyle başlıyorsunuz haftaya. 16 Haziran Pazartesi günü Oğlaklar para. Ya para arıyorsundur ya para buluyorsundur. Öyle sosyal medyada bir paylaşım vardı. Pazartesi para arıyoruz, salı para arıyoruz, çarşamba para arıyoruz gibi. Ona benzettim şimdi. Pazartesi para gündeminiz var efendim. Finansla ilgili konular, beklediğiniz haberler olabilir. Bir takım böyle kendi bütçenizle ilgili planlamalar falan yapabilirsiniz. Para hesaplar bakımından orada da bir dönüşüm döngüsü içinde olduğunuzu unutmayın uzun vadede. Sevgili Oğlaklar, doğum haritanız nasıl etki alıyor bilmiyorum. Hemen salı günden itibaren, salı ve çarşamba günü bir yoğun bir toplantı, bir haber, bir iletişim trafiği başlıyor salı çarşamba günü. Özellikle yakınlarınızla, sevdiklerinizle, işbirliği içinde olduğunuz insanlarla mesela ileriye dönük planlar yapılabilir, sosyal projeler, iş toplantıları olabilir, aile içi toplantı olabilir. Çok görüşme var bu arada. Ama
Burada olumlu bir gelişme olması evet, yani özel hayatınıza da yansıyor çünkü. İşte mesela eşinin, kardeşi, yeğenin, küçük kız kardeş veya erkek kardeş de olabilir. Bunlar da çok gündeminizde. Gayet güzel, akışta, harika. Hiçbir sıkıntı yok burada. Sadece perşembe, cuma sıkıntılı gözüküyor, Oğlaklar için. Öncü burç olduğunuz için. Neden? Çünkü orada bir, şu anda mevcut arkadaşlar bu Neptün, Satürn karesi, Jüpiter, kavuşumu Jüpiter'e kare, oraya Güneş geçiyor. Güneş'e de kare yapacak ve özellikle de perşembe, cuma günü bu kareler aktif olduğu için de haftanın stresli 2 günü zor. Burada adım atmak, girişmek, başlangıç yapmak hiç tavsiye edilmez. Uzun vadede, gerçekten hayali sükût yani hayal kırıklığı getirebilir. O yüzden bu 2 günü kullanmayın ama bunlar, Oğlakların evinin içinde görünüyor. Yani bu söylemiş olduğum perşembe, cuma ailesi, evi, yaşadığı yer, kardeşleri, oradaki belki bazı sıkıntılar, onları çözmek, konuşmak için, bir durum söz konusu olacak. Ama karar vermek için bence doğru olmayabilir. Mesela partneriyle olabilir, eşinin ailesiyle ilgili olabilir. Özel hayatındaki bir durumu, bir ilişkiyi eşine, ailesine açmak, bir niyet, bir fikri ortaya koymak için olabilir. Böyle bir şey. Ama tavsiye etmiyorum. Siz hafta sonu bekleyin. Hafta sonu çünkü gayet keyifli. Cumartesi, pazar haftanın, özellikle Oğlaklar için çok keyifli, şanslı. Bu hafta aşkta en şanslı burç diyebilirim. Cumartesi, pazar günü için Oğlak burçlarına 16-22 Haziran haftasının aşkta en şanslısısınız. Bunu gayet rahat söyleyebilirim. Parada en şanslısı olma ihtimaliniz %70 diyebilirim onun için. Şu an parada çok büyük şans yok. O bir haftaya dönecek, diyebilirim ve böyle bir hafta sevgili, Oğlak burçları. Umarım her şey de istediğiniz gibi olur. Artık gerçekten yakınlarınızla olan bağlantılarınız da sanki böyle özel hayatınıza yansımış gibi duruyor. Yani enteresan duruyor. Kendi haritalarınızda tabii neler var onu bilemiyoruz. Bunlar genel yorumlar ve geliyoruz efendim, zodyağımızın bizi sosyalleştiren burcuna, Kova ve yükselen burcu Kova burçlar buradalar mı efendim? Ve şöyle bir şey var. Bu arada sorularınıza biraz sonra cevap vereceğim. Oğlak, Eylül'de taşınırsın. Arkadaşlar, sen bir kovaysan, işte yükselenin, ayın, güneşin kovaysa bugün, şu an ve pazartesi günü akşam saatlerine, salı gününe kadar senin için çok önemli bir gündem olabilir. Biraz agresyonu yüksek, ilişkilerde olsun, kendi hayatında olsun, gergin olabilirsiniz. Özellikle Mars'ın var ya arkadaşlar, bu ayın 15'e pazar günü bayağı bir gerilimli. O yüzden kovalar eğer son 10 gününde doğmuş, yükseleni böyle 20'li derecelerde falansa etki alıyorsundur. Ayın olabilir. Ayın oradaysa anneden, duygulardan yara alıyorsundur. Yükselenin oradaysa kendi fiziksel bedenin olabilir, ruh sağlığın olabilir. Biraz yorgun bir süreçtesin. Mars 2 aydan beri ilişkiler evinden geçiyordu. Gerçekten ilişkilerinle ilgili oldukça yoğun bir tempo yaşadın. Yüksek bir enerji yaşadın. Gerçekten yorulmuş olabilirsin. Özel hayatında işte eşinle, patronunla, ortağınla, karınla, kocanla neyse ilişkilerde kova burçları yoruldular. Ama ayın 17'si, 17 Haziran günü artık Mars buradan gidiyor sevgili kovalar. Gözünüz aydın. İlişkiler bakımından rahatlıyorsunuz artık. Ama buradaki sorunlar, yani eğer partner ilişkilerinde ciddi bir sorun varsa, gerçekten burayı yıpratıyorsa ve sen oraya hala bir çözüm getirememişsen merak etme, çözülecek. Bak, çözülecek diyorum, güzelleşecek diyorum. Neden? Çünkü burası Satürn'ün desteğini alıyor, unutma. Yani kolay kolay burası yıkılmaz. Şimdi 17'sinden sonra evet ilişkiler bakımından rahatlaşıyor gerçekten birçok kova burcu ve salı çarşamba günü, pazartesi günü ay burcunuz da sizin için önemli dedim. Evet, bazı düşünceler, fikirler ortaya çıkıp konuşulabilir. Sakince konuşun, agresyondan uzak durun. Bilhassa pazartesi akşam gece saatlerine kadar bu söylediğim geçerli. Yani biraz böyle yıkmayın, ezmeyin, küçültmeyin.
kendini de yıpratmadan, yormadan eğer böyle bir durumunuz varsa. Yoksa zaten hemen salı günü, salı, çarşamba para, finans, kazanç, kendi yeteneklerinle kazandığın para bu konular gündemde. Yani bu Haziran ayının senin parayla ilgili beklentini karşılayacak 2 gün bugün, 2 gün. Salı ve çarşamba sevgili Kova. Dolayısıyla burada para konularında da darlandı. Bayağı uzun vadede söylüyorum ben bunu Kovalar. Orası da artık bakın gelirler, kazançlar bakımından çok büyük bir rahatlama açısı almaya başladı. Neden? Çünkü orası uzun vadede rahatlıyor. Böyle bir Eylül-Şubat arası biraz daha böyle bir hafif bir daralma olabilir. Ondan sonra zaten 2026 Mart ayında burası iyice açılır. Rahatlar yani. Şimdi bu hafta evet pazartesi, salı para gündeminizde oldukça keyifli. Sağlık harcamaları gündeminize gelebilir. Çünkü sağlık gündemi, iş gündemi yoğun bir şekilde gündeminde gözüküyor. Yeni bir tedavi, yeni bir başlangıç. En önemlisi Kovalar yeni bir iş, yeni bir müjde, yeni bir plan burada kapıda Kovalar. Uzun vadede baktığımda işte, sağlıkta, işte günlük rutinlerinizde, evcil hayvanlarınızla ilgili olan bağlar, her konuda şanslısınız ve her konuda özellikle hafta sonu çalışmaya başlıyor. Hakikaten çok keyifli aile ve ev içindeki tüm güzellikler, fırsatlar, ani sürpriz değişimler gelmek üzere. Bunu daha çok Temmuz'da yaşarsın ama bu hafta cumartesi pazar evinde misafir ağırlayabilirsin. Böyle sevdiklerini, işte kız arkadaşlarını, kadınları, ondan sonra böyle yemekler verebilirsin. Sen davet edilebilirsin. Çok keyifli gözüküyor hafta sonu Kovaların ev ve aile içindeki uyumları. Fakat orada bir reform ya yapıldı ya yapılacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bir yenilik, bir şeyin değişmesi gibi. Belki de eşiyle, partneriyle anlaşamadığı konu budur. Eğer böyleyse sadece fikir yürütüyorum. Sevgili Kovalar. Evet. Geldik efendim. Evrenimizin son 10 burcu, 12. burcumuz. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Balıklar için de arkadaşlar uzun vadede hakikaten hep söylüyoruz zaten hem ayın, geçen ayın da öyleydi. Hem yılın en şanslı burcu dedik ve bu hafta itibariyle artık balıklar o şansı görmeye başlayacaksınız. O şansı neden görmeye başlıyorsunuz? Artık yengeç iyice güçleniyor gökyüzünde. Merkür orada zaten, Jüpiter geçti ve bu hafta Güneş de geçiyor oraya hafta sonu itibariyle. Dolayısıyla da tüm böyle o iyicil desteğini, o konforunu, o yardımını balık burçlarına iyice yansıtmaya, göstermeye daha doğrusu başlayacak. Dolayısıyla da çocuğundan mesela güzel bir haber alabilir efendim. Sevdiği birinden, işte ilişki bakımından, ilişki, flörtler bakımından, özellikle yaratıcılık ve sevgiyi içselleştirip büyütmek bakımından muhteşemdir bu arada. Çocukları, ailesi büyür eğer böyle evliyse, çocukları varsa. Efendim, sevgilisiyle arası çok iyi olur. Sevgilisi yoksa sevgilisi olur. Çok yakında olacak bu arada balıkların sevgilileri. Yani o sevgilisi olmayan balıkların sevgilisi olacak çok yakında bu arada, bak. 1 ay zaman veriyorum, söylüyorum sizlere. Diğer taraftan Mars'ın sağlık evinizden biraz sağlık ve günlük koşul rutinlerinizde sizi yorduğunu, böyle ufak tefek kazalar, takılmalar, gecikmeler, bunlarla ilgili mesela sıkıntılar yaşadıysanız 17'si itibariyle burası rahatlıyor. Bir kaza geçirdin, ayağını burktun, işte spor yaptın, kas zedelenmesi, yırtılması oldun vesaire, bunları yaşamış olabilirler sevgili balık burçları. Ameliyatta olmuş olabilirsin, ufak operasyonlar falan böyle mesela. Burası bayağı bir yordu. Ama işte Jüpiter var ya, hani Jüpiter sizi koruma altına aldı. Artık ilahi koruma altındasın. Burada şu anda hala Mars orada ama böyle bir ciddi sorun, Allah korusun, bir şey yaşamazsınız. Olsa da böyle kolay, daha rahat geçer. 17'sinden sonra zaten bu alan rahatlıyor, iyileşiyorsun. Eğer hastaysan iyileşiyorsun. Kiloluysan zayıflamaya başlarsın. İş yerinde çok kavgalı bir dönem geçmiş olabilir. Çok stresli, yorgun bir dönem geçmiş. O dönem de bitiyor bu arada ayın 17'si itibariyle. Dolayısıyla
buralar rahatlıyor. Çünkü Mars Aslan'da hakikaten çok enerjisi yüksek ve yorucu bir şekilde çalıştı. Burada balıklarda şu var bir de sanki evinde böyle yaşadığı yerle ilgili yakın çevresiyle ilgili sorunu yok. Çok güzel, tatlı ilerliyor ama sanki evinin içinde bir şeyler değişmek üzere, bir yenilik var, bir değişim var, bir satın alma, eşya bir şeyler oluyor. Bir taraftan bazılarının özel hayatları balık burçlarının gündeme geliyor. Çocukları olabilir mesela. Bunlar gerçekten çok aktif gözüküyor. Çocukları, parası, finans konuları, ondan sonra başka ne olabilir? Burada gerçekten çok şanslı gözüküyorlar bu arada. Finans mesela piyasalar bakımından yatırımlar, alışverişler, alınan, satılan, alınıp satılarak para kazanılan her alan. Buna altın da dahil, başka yine borsa da dâhil bu arada. Çok şanslılar balıklar bu anlamda. Tabii her haritaya göre değişir ve bu hafta burası çalışıyor. Pazartesi sıkıntılı gözüküyor. Ayın 16'sı. Biraz manipüle durumlar iş yerinde, özellikle birlikte çalıştığı insanlarda böyle dedikodu vesaire bir şeyler ortaya çıkabilir. Söz konusu olabilir daha doğrusu. Fakat salı, çarşamba günü balıklar için bir uyanma, fark etme, düşünme, görme, kendi için bir şey yapacak. Kendin için hayatta bir adım atma, bir yenilik yapma, alışveriş, burada yeni bir şeyler almak, bir tatil planı yapmış olabilir, benzer bir şeyler falan böyle gündeminde gözüküyor açıkçası. Ve hemen parayla ilgili şimdi geleceğim konu çok önemli. Perşembe ve cuma günü balıklar biraz finans konularına dikkat etmeliler. Harcamalara dikkat etmeliler. Özellikle büyük lüks, konfor içeren harcamalar yapacaksanız dikkat etmelisiniz. Her harita için olmayabilir ama burada genel rutinde söylemek zorunda olduğum için söylüyorum bunu. Zorlayıcı olabilir. Mesela nereden olabilir? Finans, para alışverişi, borç alıp verme, işte ne bileyim büyük bir şey ama bu küçük paralardan bahsetmiyorum bu arada arkadaşlar ben. Hani arkadaşın işte 3-5 bir şeye ihtiyacı vardı. Bundan bahsetmiyorum. Bu daha önemli bir şey varsa eğer bunu dikkate alın bu hafta için. Finans konularında sıkıntılı gözüküyor. Dikkatli olunması gerekir sevgili balık burçları. Ve güzel olan şu ki sanki hafta sonu bir ziyaret, bir gezi, böyle çok keyifli, bir iletişim yoğunluğu bayağı bir güzel gözüküyor. Kardeşleriyle arası açık olan veya kardeşleriyle zaten bağları zayıf olan bir balıksanız zaten burası güzel çalışıyor. Neredeyse 10 gündür falan. Bu hafta sonunda burada böyle bir birliktelik, güzel bir gelişme yaşanabilir. Gayet keyifli gözüküyor efendim. Sevgili balıklar için de. Evet sevgili dostlarım. Evet bu hafta böyle etkiler, böyle enerjiler aktif ve bizim için umarım her şey tabii ki hep güzel olsun istiyoruz ama her zaman her şey maalesef güzel olmuyor ne yazık ki. Zaten her zaman da bir şey güzel olursa o zaman daha yaşamın tadı da olmaz diye değil mi düşünüyorum. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz önce dedim ya size yayın sonunda hatırlatın diye. Sağlık konularına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mars, Neptün, Satürn işte Güneş'e işte kare yapacak. Şu anda zaten Uranüs Mars karesi var. Jüpiter kare, Satürn Jüpiter karesi var. Tabii Neptün biraz böyle biliyorsunuz gıdalarla, gazlarla, beslenmeyle çok alakalı, sıvılarla çok alakalı. Şimdi çünkü hayatımıza şu anda su girdi bizim. Ve hafta sonu denizler, duygular da denizler gibi şelale olacak ve hayatımızda da suyla ilgili duygusal bakımdan olsun, buradan beslenmeyle, fiziki beslenmeyle de ilgili dikkat etmemiz gereken açılar var gökyüzünde. Bağışıklık sisteminizi korumanız gerekiyor. Mars da çünkü Başak Burcu'na geçiyor 17 Haziran günü. Demek ki hepimizin özellikle enfeksiyonlara karşı, bağırsak ve mide ile ilgili konulara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Dünkü savaşta kimyasallarla ilgili bir şeyler okudum. Hani Allah esirgesin öyle bir şey olmasın inşallah. Yayılmasın ama önümüzdeki süreçte özellikle 8 Ağustos'a kadar sağlık konuları
ve sağlık skandalları, beslenme skandalları göreceğiz gibi duruyor. Özellikle sağlık sektörüyle ilgili ve tarımla ve gıdayla ve ilaç sektörü ve ilaçlara da yine ekstra lütfen dikkat edelim. Benim önümdeki takvime göre resmi olarak evet 7 Ağustos ama 17 Temmuz sonrası ama ben garantici insanım, 19 Temmuz yazdım. 19 Temmuz'a kadar özellikle biraz da dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Evet sevgili arkadaşlarım, umarım herkes güzel bir hafta geçirsin, başarılı bir hafta geçirsin. Temkinli olmaya devam etmeliyiz, Allah korusun. Burada savaşı, depremleri, yangınları tetikleyen etkiler bu haftada aktif. Pazartesi günü aktif. Enteresan, mesela Perşembe, Cuma çok enteresan ve bu hafta sıvısal konulara, özellikle bu gazlara karşı, alkol mesela, bilinmeyen bağımlılık yapan maddelere karşı biraz daha bir tık daha lütfen temkinli olalım, dikkatli olalım. Sevgili dostlarım, evet yayının başında hatırlattığım bazı konular vardı arkadaşlar. Doğum haritanızla ilgili PDF olarak benden yazılı danışmanlık alabilirsiniz. Yaz kampanyası yaptık. Şimdi sorular var burada. Burada kişisel soruları cevaplamak hani harita görmeden çok doğru olmuyor biliyorsunuz. Ben zaten elimden geldiği kadar anlatıyorum. Gerek Instagram, bu arada Instagram hesabım burada da, buradaki arkadaşları bir daha hatırlatayım ben. Astrolog burç yorumları ama sonu i ile. Astrolog burç yorumları benim Instagram hesabım. Orada her gün aktifim. Size elimden geldiği kadar gördüğümü, öğrendiklerimi anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Efendim, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Mavi Boncuk, sana teşekkür ediyorum. Bana katkıda bulunmuş. Harikasın. Ya ne güzelsiniz. Keşke bunlar daha çok olsa, biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim başka gelirimiz yok ki. Bayıldım. Benden bu kadar. Herkese mutlu hafta sonları ve mutlu haftalar arkadaşlar. Telefon numaralarım da arkadaşlarım videonun altında açıklama kısmında oluyor genellikle. Açıklama kısmına bakın. WhatsApp hattım orada benim yazıyor. Görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın. Sizi seviyorum.